ateizm bir cehalettir. Ateizm bir safsatadır. Masa başında yazılmış kelimeler Türkçe diye kakala. Başka bir kelime bulamıyorum. Kakalanmış kelimeler. Öyle 3-5 tane kelimeyle felsefe olmaz. Cehalet olur ama bu kadar cehaleti tarih yazmadı şu ana kadar. Bilgi ile bilim arasındaki fark ne? Bilgi nedir, bilim nedir? Bizdeki tasavvufa ne diyorlar biliyor musunuz? Mistik. Otobüs, İngilizceden Almanca bilmem ne geçmiş. Tamam, kullanıyoruz bunu. Şimdi bunu Türkçeleştirecek. Nedir? Çok oturgaçlı götür geç. Bu var ya, komik bile değil. Bilim şu anda her şeyi açıklıyor. Buna rağmen Tanrı'ya inanmak akıl dışı değil mi diyorlar. Hocam diyorlar ki bilim şu anda her şeyi açıklıyor. Buna rağmen Tanrı'ya inanmak akıl dışı değil mi diyorlar. Bunu kim soruyor? Bunu hocam bilim ve ateistler soruyor genelde. Bunu söyleyen kimseyi muhatap almaya gerek yok. Öyle mi? Evet. Bilimin her şeyi açıkladığını söylemek, ki açıklasaydı nasılını açıklardı, niçinini zaten açıklayamazdı. Buna rağmen bilimin her şeyi açıkladığını söyleyip bununla Allah'ın varlığına ihtiyaç yok diye düşünen kimseyi muhatap almaya gerek yok. Bu bir akıl bozukluğudur yani. O zaman bilimin açıkladığı ne hocam yani? Bilim neyi açıklasa süreci açıklar. Bir fabrikanın nasıl işlediğini açıklar. İşlemesindeki aşamaları açıklar. Fakat fabrikanın varlık nedeni olan imalatçıyı açıklamaz. Buradaki bizim tartıştığımız fabrikanın içindeki nasıl çalıştığı değil ki. Onu çözebilir. Onda herhangi bir şey yok. Bugün çözemezse yarın çözer. Ya süreci mi açıklıyor? Öncelik açıklıyor. sonralığı. Evet, yani nasılı, işleyiş nasıl oluyor onu söyler ve nitekim bilimin alanı budur. Bununla sınırlarsa kendine hiçbir itirazımız yok. Ama bu nasılı açıkladığı gibi, yani fabrika şöyle çalışıyor deyip de bunu açıkladıktan sonra tamam ben bunun nasıl var olduğunu da açıkladım derse, buna biz literatürde başka bir şey söylüyoruz. Bunun bize muhatap olma gibi bir seviyesi yok. Bir şeyin varlığı başka bir şeydir. O şeyin nasıl çalıştığı başka bir şeydir. Bilim nasıl çalıştığını söyler. Çalışmasındaki aşamaları söyler. Yaptığı iş bununla sınırlıdır. Fakat bu aşamaları söylemeye, bunu açıklamayı, aynı zamanda da bunun varlık nedeni gibi göstermek bir akıl bozulmasıdır. Bu insanın muhatap alınacak bir tarafı yoktur. Evet, bu kadar olsa yeter. Aslında hocam şu değil mi yani? Aslında bilimin her şeyi açıklıyor olması ve o açıklanan şeylerin mükemmel olması arkasında bir failin olduğuna işaret etmez mi? Şimdi aslında şöyle, bilim açıkladığı noktada faile ulaşmak lazım değil mi? o zaten öyle de. Şimdi bir doktor gelse buraya, bir doktor buradan tutup karaciğerin nasıl çalıştığını açıklasa, karaciğer şöyle bir enzime ihtiyaç olduğunda onu üretir, şöyle bir kimyasala ihtiyaç olduğunda onu üretir, şuna ihtiyaç olduğunda bunu üretir, açıkladı bize. Tamam, biz de diyoruz ki bu karaciğer nasıl var olmuş? O da diyor ki açıkladım ya. Deseydi ne derdik? Herhalde sende bir imalat hatası var dedik değil mi? Kafasında bir imalat hatası var yani. Evet. Şimdi öncelikle bir meselenin hangi sınırları açıkladığını, hangi sınırlar içinde bir açıklama yaptığını bilmek gerekir. Unutmayacağız. Bilim tamamen doğru olmak şartıyla bilim bir şeyin nasıl olduğunu açıklar, süreci açıklar, işleyiş mekanizmasını açıklar. Bu işleyiş mekanizmasının nasıl var olduğunu açıklamaz. Burada tutup da bir şeyin sürecini gösterip de bu sürecin aynı zamanda da onun varlık neden olduğunu söylemek meseleyi hiç anlamamaktır. Bir cehalettir. Ancak kendisi gibi cahil olana yutturabilir. Nitekim ateizm bir cehalettir. Ateizm bir safsatadır. Nasılla niçini karıştıran kimseye başka türlü bir ad bulmak lazım. Onu da biz yapamıyoruz. Bu arada şunu bir belirtmek lazım. Bazen videolara gelen yorumlarda görüyorum. Ben mesela bazen demişim ki işte bilimsellik değişmezliktir demişim. Bazıları da diyor ki bilim değişendir. Sen bilimi değişen olduğu halde niye değişmez diye söylüyorsun. Doğru söylüyor ama tabii yanlış anlıyor. Mesele şudur. Biz bilimin değişmeyen kısmına, bilim değişen kısmına hipotez deriz. Bunu bilmeyen kimse bütün bilimsel diye tabir edilen tüm tabirleri tek bilim altına alırsa ona itiraz ediyoruz elbette ki. Burada bilimde hiçbir şey netleşmemiştir demek bir safsatadır. Bilim tamamen netleşmiştir demek o da bir safsatadır. Yani hiç netleşmemiştir cümlesi nasıl safsataysa tamamen netleşmiştir cümlesi o da safsatadır. Biz makamını, yerini bileceğiz. Bu suyun 2 hidrojenle 1 oksijenden oluştuğu kısmı değişen bir konu değildir. Ama bir meselenin çalışmasıyla alakadar, mesela yer çekimiyle alakadar dün başka bir şey söyleniyordu, yarın başka bir şey söylenebilir, öbür gün başka bir şey söylenebilir. En son bu netleşinceye kadar, bulununcaya kadar, artık tartışılmaz hale gelinceye kadar bu süreç devam edecektir. Dolayısıyla tartışmaya açık olan, süreci devam edenler var, süreci bitmiş olanlar var. Hedef süreci bitmiş olana ulaşmaktır. Yani değişmeyene ulaşmaktır. Bu arada elbette ki teoriler
teoriler olacak, onunla hipotezler olacak, birçok anlayışlar olacak, kabuller olacak vesaire olacak. Ama ilginç olan şudur. Şu anda kendisi de söylüyor ki bilim değişebilir diye, ama şu anda değişmiş olan, öncekine değişmiş olan, yarına göre de bugünkü de değişecek olduğu halde tutup bu bilimsel seviyeyle İslamiyet'e tutup da İslamiyet'e karşı çıkmak hakikaten böyle kara mizah. Hem bilimin değişebilirliğini söyleyip hem de bilimin birçok şeyi açıkladığını ve dolayısıyla da İslamiyet'in hakikatlerine ihtiyaç kalmadığını, Allah'ın yarattığına ihtiyaç kalmadığını söylemek bir kara mizahtır. Bu meseleyi iyi ayırt etmek lazım. Şüphesiz ki dünyanın güneş etrafında döndüğü meselesi yarın değişecek olan bir mesele midir? Değildir. Değil. İki hidrojenle bir oksijen bir araya geldiğinde bunlardan suyu meydana geldi. Yarın değişecek bir mesele midir? Değildir. Ama onun dışında değişebilecek olan çok mesele vardır. Hepsinin tanımını, adını bilmek gerekir. Elbette ki sabitlik olanlar var, hipotez olanlar var, iddialar var, zanlar var. Bunları birbirine ayırt etmek lazım geliyor. Değişebilecek olan var, değişmeyecek olanlar var. Hedef değişmeyecek olanı bulmaktır. Ama değişebilecek olan şeylerin tutup da değişebilecek olanı da bilim deyip sonra da bilim açıkladı artık daha Allah'a ihtiyaç yok demek hakikaten kara mizah. Başka bir açıklaması yok. Cehalet olur ama bu kadar cehaleti tarih yazmadı şu ana kadar. Evet. Hocam bilgiyle bilim arasındaki fark ne? Bilgi nedir, bilim nedir? Şöyle, biz bilgi diye bahsettiğimiz şey bir değişmezlikle aynı anlama gelir. Bir şey hakkında o şey ortadan kalktıktan sonra bizde kalana bilgi denir. Bir nesne, 5 duyumuzla muhatap aldığımız bir nesne ortadan kalktı. Ortadan kalktıktan sonra onunla alakadar bizde kalan her şeye bilgi denir. Ya gözlem diyebiliyor muyuz ona? Gözlem denebilir, araştırma denebilir, her şey denebilir. Yani bir nesne hakkında bizde bulunan her şey. Hakkında konuşulan şey bir nesnedir. Nesne hakkında söylediğimiz şey bilgidir. Bir nesne hakkında söylediğimiz şey bilgidir. Bu bilginin elbette ki kısımları var. Nasıl mesela? Onun mahiyeti hakkında bilgi var. Mahiyeti hakkında kanaatlerimiz var. Bildiğimiz kısımları var. Tahmin ettiğimiz kısımlar var. Bunlar ayrı ayrıdır. Ve biz genel yargılara, bu öğrendiklerimizden genel yargılara ulaşırız. Bu genel yargılara ne deniyor? İstikra, yani tümevarım. Tümevarım tekerlerden genel yargıya ulaşmaktır. Buna biz ilim diyoruz. İlim diye bahsedilen şey teklere bakarak bunlardan genel yargıya ulaşmaktır. Nasıl mesela? İşte bakıyoruz, burada bir deneme yaptık. 1 litre su artı 4 derecede yoğunlaştı. Şurada da bir deneme yaptık. 1 litre su artı 4 derecede yoğunlaştı. Artı 4 derecede 5-6 yerde bir deneme yaptık. Ve buradan dedik ki su artı 4 derecede yoğunlaşır diye bir önermeye ulaştık. Tümel bir önermeye ulaştık. Şimdi bu bizim aşamalarımız tümevarımdır. Tümevarımla biz ne yaparız? Bir tümel önerme, yani hepsi, bütünü veya hiçbir anlamına gelen bir temel yargıya ulaşırız. Buraya ulaşıncaya kadar bizim yaptığımıza ilim denir. Şimdi ulaştık, bir tümel önerme elde ettik. Mesela sıcakta metaller genleşir diye bir tümevarımdan bir önerme elde ettik. Çünkü demir ısınınca baktık ki boyu %10 uzadı mesela. Bakırı ısıttık, boyu uzadı. O metali ısıttık, bu metali ısıttık. Baktık ısınınca boyu uzuyor. Oradan dedik ki metaller ısınınca genişler dedik. Şimdi bu yargıya ulaştık. Bu aşamaya ilim denir. Şimdi ulaştıktan sonra ben şimdi bir cihaz yapacağım. Abimiz gibi bir makine yapacağım. Makine yaparken metaller ısıyınca genişleri göz önüne almak zorundayım. İşte buna bilim denir. Bilim, tümevarımla elde edilen tümel önermenin pratiğe aktarılmasıdır. Burada ister istemez daha önceki keşfedilmiş olan tümel önermeler şablon olarak, kriter olarak kullanılır. Ve tekrarlanabilir hale getirilir. Pratik hale getirilir. Araştırma ilimdir. Araştırma sonucu elde edilen tümel önerme ilimdir. Bu ilmi insan hayatında pratik olarak tatbik etmek için, ya pratiğe dökmek, bunu uygulanabilir hale gelmek bilimdir. Bunun ikisini birbirine ayırt etmek lazım. İngilizce mesela bizdeki fen, bilim, İlim, 3 kelime var. 3 kelimenin karşılığı science kullanılır sadece. Şimdi ilimle fenni ayırt etmiyor birbirinden. İlim başka bir şeydir, fen başka bir şeydir. Ama ayırt etmiyor, tek kelime. Bakıyoruz bizimkiler de tek kelime gibi kullanıyor. İnsanın zihni bildiği kelime kadardır. İnsanın zihni bir kelimeden mahrumsa onunla ilgili dünyası da kapanır. Mesela bizde kalp kelimesi var. Bir yürek var, bir kalp var. Aslında şuradaki kastettiğimiz, yani insanın buraya hep kalp diye kullanıyoruz ama aslında buradaki et parçasının, hareket eden et parçasının adı nedir aslında? Yürektir. Bu et parçasının adı yürektir. Peki kalp midir? Kalp, insan ruhundaki merkez hasiyeti söyler. Yüreğin karşılığı olarak ruhun da merkezinde merkez karakter vardır. Merkez yetenek, merkez kabiliyet vardır. Buna kalp denir. Mesela Batı dillerinde kalp kelimesinin karşılığı yok. Yürek kelimesinin karşılığı var. Gönül kelimesi hiçbir yabancı Avrupa dillerinde yoktur, gönül kelimesi. Peki kalp ve gönül kelimesini bilmeyen insan İslam'daki tasavvufu nasıl anlayacak? Anlayamaz. Halbuki biliyorsun tasavvufun temel kelimeleri kalp ve gönüldür. Kalp, bütün insanlardaki ruhun merkez yeteneğine kalp, her bir insandaki kalbi olan özelliğe gönül denir. Aslında herkesteki kalbin bana
ait olanına gönül denir. Ve Cenab-ı Hakk'ın baktığı nokta burasıdır. Şimdi Avrupa dilleri bunu anlamıyor. Anlamayınca bizdeki tasavvufa ne diyorlar biliyor musunuz? Mistik. Ya mistik sen bir Brahmanizmi açıklar, Budizmi açıklar ama İslam tasavvufunu açıklamaz ki. İşte insanda bir kelimenin eksikliği onunla ilgili tüm dünyayı kapatıyor. Adama bunu anlatabilmek imkansızlaşıyor. Niye? Kavram eksik. Kavramın eksik demek aslında zihnin o kavramla alakadar anlama kapasitesi kapanmış anlamına gelir. İmkansızdır. Çok büyük bir sıkıntı maalesef. Şu anda da bizim memleket olarak maalesef bir dil inkılabı diye saçma sapan bir şey geçirdiğimiz için hani alfabe değiştirirse tamam ona fitiz yani ona bak ona bir fitiz alfabe. Ama sen 1000 yıldır kullanılan kelimeyi at yerine İngilizceden Fransızcadan ve bir de masa başında yazılmış kelimeler Türkçe diye kakala. Kakala. Yani başka bir kelime bulamıyorum. Kakalanmış kelimeler. Çarşambanın adı ne? Çarşamba diye bir kelime var. Zor mu? Çarşamba. Çarşambayı bilen var mı? Türkçesini. Yani Türkçesi de diyorum pardon. Uydurukçasını yani. Türk Dil Kurumu uydurduğu. Güç gün. Güç günü. Mesela otobüsü bilen var mı? Otobüs. İngilizceden Almanca bilmem ne geçmiş. Tamam kullanıyoruz bunu. Şimdi bunu Türkçeleştirecek. Nedir? Çok oturgaçlı götür geç. Yani bu var ya komik bile değil. Yani komik dahi değil. Bu bir beyinsizliktir ya. Bu nedir ya? Niye haftanın günlerin adını değiştiriyorsun? Dilin değiştirilmesinin bir tek anlamı vardır. Seninle tarihin irtibatını koparmaktır. Başka ikinci bir anlamı yoktur. Başka ikinci bir gerekçesi yoktur. Ben Alparslan'la dokunamam. Alparslan'la tokalaşamam. Alparslan'la kucaklaşamam. Beni Alparslan'la kucaklaştıran onun kullandığı dili kullanmaktır. O dilindeki iyiler, kötüler, o artılar, eksiler, mukaddesler, gayrimukaddesler, hoşa gidenler, hoşa gitmeyenler, önemliler, önemsizler. Bütün bunlar dille aynı dünyayı yaşattırır bize. Alparslan'ın zihniyle, Alparslan'la beni kucaklaştıran onun kullandığı dili kullanmaktır. Dili bir kestiğin anda irtibat gider. Bir de kelime sayısı düşerse ne olur? İşte bugünkü gibi olur. 100 yıldır yerimizde sayıyoruz. Osmanlı döneminden gelmeyen, yani eskiden gelmeyen, Cumhuriyet döneminden sonra gelen bir tane büyük düşünür söylesenize. Osmanlı'ya ait olmayan, daha sonradan gelen bu 3-5 tane kalmış kelimeyle büyük düşünür sıfatını alan kim var? Hiç kimse yok. Bütün memleketteki insanlar taklitçi konumundadır. Niye? Öyle 3-5 tane kelimeyle felsefe olmaz. Düşünme insanı olmaz. Olsa olsa taklitçi olur. Nitekim o seviyedeyiz. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.